Adım Tülay Aydolmuş. Stuttgart Hauptbahnhof'ta muayenehanem var. Heilpraktiken ve psikoterapi olarak çalışıyorum. Aslında Heilpraktiken ve psikoterapi Almanya'da ve birkaç Avrupa ülkesinde geçerli olduğu için birçok insan buradakiler bilir ama birçok insan bilmeyebilir. O yüzden kısaca bir mesleki tanımlamadan bahsedeyim. Psikoloji okuduktan sonra Alman Sağlık Bakanlığı'nda 2 aşamalı yazılı ve sözlü olmak üzere yaptığımız sınavdan sonra bu da ICD ona göre yapılıyor. Yani hastalık klasifikasyon sistemindeki bütün hastalık tanımlamalarının içinde olduğu bir sınavı geçtikten sonra lisans alıp psikoterapi uygulama yetisine veya yetkisine sahip oluyoruz. Sadece normal kasa psikologlarıyla yasal çerçevelerimiz farklı. Bunun iyi yanları da var. Şöyle ki yani bize gelen kişilerin verileri hiçbir yerde görülmediği için çoğunlukla gizli tutmak isteyenler bize gelir. İşte herhangi bir sağlık kasasıyla ve sigortalarla asla ilgimiz olmadığı için, yani veriler oralarda hiçbir şekilde kullanılmadığı için insanlar bize gelmeyi tercih edebiliyorlar. Şimdi Heilpraktiken psikoterapi Türkçe karşılığı psikoterapi ve doğal tedavi uzmanı diye çevrilmiş. Fakat aslında birebir çevrilmiş. İçerik olarak insanların ruhsal rahatsızlıklarının iyileşmesinde eşlik ediyoruz diyebiliriz. Aslında psikoterapinin tanımını da bunun içine katacak olursak aslında aynı şeyi tekrar edeceğim. Kişilerin baş edemediği durumlara da eşlik edebiliriz. Aslında psikoterapistin rolü burada eşlik etmek. Biraz sonra onu biraz daha açacağım. Yani psikoterapist kime denir biraz daha açacağım. Bizim mesleki tanımlamamızda Heilpraktiken psikoterapi olarak farklı olan şu ki birazcık daha böyle doğal yöntemleri de içine katıp bütüncül bakmak gibi bir eğilimimiz var. Özellikle okuduğumuz okulla bağlantılı olarak. Kaldı ki ICD-10'daki o bütün hastalık tanımlamalarını, diagnoz kriterlerini bilmemiz gerekiyor. Psikopatoloji, klinik psikoloji teşhis koymamız gerekiyor ki yani bazı rahatsızlıklarda sadece destekleyici olarak, mesela şizofreni, bipolar bozukluk gibi psikotik rahatsızlıklarda sadece destekleyici olarak eşlik edebiliriz ve diğer disiplinlerle de birlikte çalışmamız gerektiği için bu çok önemli. Yani çok kapsamlı bir veri tabanı olması gerekiyor. Çünkü çok büyük bir sorumluluk istiyor bu iş. İnsanın ruhsal aygıtıyla çalışmak çok büyük bir sorumluluk, manipüle etmeden. Dolayısıyla işte okulda gördüğümüz bazı derslerden de bahsedebilirim. Klinik psikoloji, diagnoz kriterleri, afektif rahatsızlıklar, psikopatolojik rahatsızlıklar. Bunların yanı sıra işte ergenler ve çocuk psikolojisi, bütüncül bakış açısı, bunların hepsi aslında birçoğunu sayamadığım birçok konuları da detaylı bir şekilde öğrenip aynı zamanda en önemlisi de kendimizde çalışmak üzere. Kendimizde çalışmak neden önemli? Psikoterapistler olarak, psikoterapist olarak halen de devam eden süreçte de kendimizde çalışmamız gerekiyor. Çünkü nötr bir yerde oturduğumuz için ve o odaya gelen kişinin, yani odanın efendisi gelen kişi olduğu için ondan gelenin bize çarpıp ona bizden bir şey karışmadan dönmesi gerekiyor. Bu alan manipülasyona da çok açık olduğu için bir psikoterapiste nerede durduğunu bilmesi gerekiyor. Heilpraktiken psikoterapi, tekrar dönüyorum. Kanuni olarak işte özel muayenehane açabiliyoruz. Bize gelen insanlara da sadece aslında tekniklerimizle eşlik ediyoruz. Yani burası çok önemli. Eşlik etmek, yani kendine yardım edememe durumlarında kişi biliyordur aslında ne olduğunu. Biz orada kişinin kendine yardım etmesine yardım ediyoruz aslında. Eline malzemeler vererek veya tekniklerle. Psikoterapist kime denir? Aslında birazcık açıklamış da oldum. Biraz önce yani Heilpraktiken ve psikoterapiden bahsederken. Fakat psikoterapist aslında sorunlarıyla gelen insanlara teknikleriyle eşlik eden kişi diyebilirim ben. Benim psikoterapist olarak tanımım, yani yani veri tabanıyla, daha doğrusu bilgisi, deneyimiyle, öğrendikleriyle ve tekniklerle eşlik eden kişi diyebiliriz. Psikoterapist neye dikkat etmeli? Burada ben özellikle çok dikkatliyim. Psikoterapistin oturduğu yerde özellikle insan ruhsal aygıtıyla çalışan bütün insanların, sadece psikoterapistlerin değil,
durduğu yerde nötr olması, yani filtresinin arınmış olması çok önemli. Biraz önce bahsetmiştim. Kendinde çalışması bu yüzden çok önemli. Çünkü o odaya gelen kişi acısıyla gelir, sorunuyla gelir ve o geldiği durumda da karşısındakini efendi yapmaya eğilimlidir. Oysa o odanın efendisi, Agah Aydın bunu çok güzel anlatır. O odanın efendisi o kişidir ve o kişinin bilinç dışıdır ve o kişinin hikayesidir. Psikoterapistin işi o kişinin hikayesinde kendi yerini bulmasına eşlik etmektir. Dolayısıyla burada en önemli şey karşı tarafı manipüle etmeden, burada özellikle Sokratik soru sorma yönteminde Rogers'ın yöntemini çok benimsiyorum teknikler arasında, çünkü orada manipülasyon yoktur. Gelen kişinin anlattıklarından bana gelenin çarpıp ona saf bir şekilde dönmesi gerekiyor. Aynı şekilde gelen kişilerin de bu söylediklerimi lütfen baz almaları çok önemli. Çünkü orada kimse kimseyi iyileştiriyor diye bir şey yok. İyileştiren aslında kişinin kendisi, kendi baş etme stratejileri, eşlik edenin de, psikoterapi yapanın da bu anlamda birikimleri, deneyimi, öğrendikleri ve tekniklerle orada gerçekten o kişinin kendine yardım etmesine yardım etmektir işi. Bu şekilde özetleyebilirim.